Yeni bir videodan daha herkese merhaba. Ben Sefa Kandemir. Yeni Mitsubishi ASX. Normalde ASX dediğimizde Mitsubishi'nin köpek balığı suratlı, agresif fakat bir o kadar da uysal görünümlü SUV modeli akla gelirdi. Ama artık işler değişti. Markaların işbirliğinin her geçen gün büyüdüğü otomobil piyasasında artık tasarımların benzemesine geçtik. Direkt logoları değiştirip piyasaya sürmek olağan oldu. Tabii bu durum hepsinde aynı mı? Tabii ki değil. Mesela yerli otomobil TOG gibi. Yeni TOG'u da bize yakışır şekilde tüm detayları ve gerçekleriyle inceleyeceğimizi de haber verelim. Peki yeni ASX gerçekten yeni mi? Hali hazırda Renault'un Captur'u varken üzerinde Mitsubishi logosu olan bir SUV almak gerçekten mantıklı mı? Yoksa bu benzerliğin sadece tasarımda kalıp fiyat, motor seçenekleri ve teknolojileriyle kardeşine fark mı atacak? Tüm bu soruların cevaplarını ve çok daha fazlasını öğrenmeden önce bizi abone olmadan takip eden sevgili izleyicilerimize kanalımıza abone olmalarını, videoyu beğenmelerini ve sevdikleriyle paylaşmalarını hatırlatmak istiyorum. Şimdiden çok teşekkürler. Mitsubishi ASX ilk kez 2010 yılında Avrupa ve dünyada satışa sunuldu. Ülkelere göre RVR ya da Outlander Sport olarak anılan ASX'in ismi Active Sport Crossover'ın kısaltmasından geliyor. 2010 yılında Lancer'ın platformu GS üzerinde üretilip satışa sunulmasının ardından günümüze kadar toplamda 4 makyaj geçiren ASX, son makyajında abisi Eclipse Cross'a bir hayli benziyordu. Ta ki takvimler 2022 sonbaharını gösterene kadar. Yapılan lansmanla tanıtılan yeni ASX, önceki hiçbir modele benzemiyor. Mitsubishi Renault-Nissan ortaklığı Allianz tarafından geliştirilen CMF-B platformu üzerinde üretilen yeni ASX, Renault Captur'la aynı gövdeyi kullanıyor. B-SUV segmentinde mücadele edecek olan yeni ASX'e önden baktığımızda ilk gördüğümüz şey Renault'un ikonikleşen farları oldu. C şekilli gündüz ledleriyle yakışıklı duran bu farların ortasında Mitsubishi'nin Dynamic Shield adını verdiği panjur tasarımı bulunuyor. Hem farlara hem de aracın yüzüne tam oturan bu panjur üzerinde nispeten büyük denebilecek Mitsubishi logosu bulunuyor. Alt tarafta ise kenarlarında hava boşluğu tasvirli geniş havalandırma çıkışlarıyla tampon bulunuyor. Captur'dakinden farklı olarak piyano siyahı rengiyle boyanmış trim parçalarıyla yeni ASX'in ön tarafı daha dinamik ve genç görünmüş. Ön tarafı dinamik fakat aynı şeyi profil için de söylemek mümkün mü? Cevabı baştan vereyim. Pek de dinamik sayılmaz. Yeni ASX'in profilini Captur'la kıyasladığımızda kapı üzerindeki birazdan tüm detaylarına ineceğimiz hibrit motoru hakkındaki logo haricinde bir farklılık bulunmuyor. C şekilli farlardan uzanıp stoplara doğru bir bomba yapan çamurlukları düz bir omuz çizgisi birleştirmiş. Işığın vuruş açısına göre hareket kazanan yeni ASX'e profilden baktığınızda çift renk kombinasyonunun nasıl spor göründüğüne şahit oluyoruz. Hem ön çamurluk üzerindeki hem de C sunu üzerindeki detaylar da bunu kanıtlıyor. Gönül isterdi ki en azından jant seçeneklerinde Captur'dan ayrılsın. Fakat öyle olmamış. Yeni ASX'te 215, 55, 18 inçlik modellere sahip olabilirsiniz. Renk seçeneklerinde ise lansman renkleri kırmızı ve beyazın haricinde çeşitli boya katalogları beğeninize sunulacak. Yeni ASX'in özgün olmaktan uzak arka tasarımı hakkında benim gördüklerimle sizin düşündükleriniz ancak kapatır bu yarayı. Yeni ASX ile Captur'un arka tasarımlarını karşılaştırdığımızda derin bir iç çekiyorum. B-SUV için yeterli olan arka cam onayımızdan geçiyor. C şeklinin tasvirinin devam ettiği stoplara da aşinayız. Onlar da tamam. Fakat Renault logosu ortadan kalkınca açıkta kalıp sivilce misali orada duran geri görüş kamerasını görmezden gelmek mümkün değil. Daha iyisinin mutlaka yapılabileceği arka tarafta masraftan kaçıp uygulanan bu hamle hakkında siz ne düşünüyorsunuz? Buna ek olarak aralarında boşluk bırakılıp boydan boya uzanan Mitsubishi yazısına da alışmak biraz zaman alacak gibi. Model isim yazıları ise bagaj kapağının alt köşelerinde yer alıyor. Üzerinde herhangi bir egzoz çıkışının bulunmadığı tampon tasarımı ise yine ön tarafta olduğu gibi piyano siyahı rengiyle şık gözükmüş. Yeni ASX boyutlar konusunda ise hibrit motorun getirilerini karşılayıp şehir içi kullanımı için avantajını koruyor.
Yeni ASX 4227 mm uzunluğa, 1797 mm genişliğe ve 1566 mm yüksekliğe sahip. Dingil mesafesinde ise 2639 mm uzunluğa sahip olacaksınız. Bagaj kapağını görmezden gelip dış tasarımı içimizde kabullendiğimize göre yeni ASX'te aşırı neşir olacağımız iç mekan özelliklerine yakından bakalım. Yeni Mitsubishi ASX'in iç mekanına geçer geçmez eğer direksiyona bakmazsanız bir Japon otomobili içinde olduğunuzu anlayamıyorsunuz. Renault Capture'la tamamen aynı olan iç mekanda kalitesi B-SUV segmentinin getirilerini karşılayan koltuklara oturduğunuzda ellerinizin arasında şık bir direksiyon simidi buluyorsunuz. Et kalınlığı yeterli olan bu direksiyon simidi üzerinden hem dijital gösterge hem de multimedya ekranı yönetiliyor. Dijital gösterge demişken yeni ASX'te 10.25 inç büyüklüğünde tamamen dijital gösterge ekranı bulunuyor. Giriş seviyesinde ise bu ekran analog göstergelerle birleşip 7 inçe düşüyor. Çözünürlüğü, renkleri ve fontlarıyla gayet anlaşılır olan bu ekranın kullanımını ben beğeniyorum. Ekran konusunda cömert olan yeni Mitsubishi ASX'in konsolunun ortasındaysa 9.3 inç büyüklüğünde dokunmatik multimedya ekranı bulunuyor. Dokunmatik hassasiyeti iyi olup parmak izi konusunda size yanınıza bez taşıyacak bu ekranın konumu da gayet başarılı. Üzerinden araçla ilgili tüm ayarları yapıp 8 farklı renkteki ambiyans aydınlatmayı ayarlayabileceğiniz bu ekran üzerinden Apple CarPlay ve Android Auto entegrasyonlarına da erişebilirsiniz. Aynı zamanda Mi Pro sürüş asistanları da bu ekran üzerinden yönetiliyor. Ekranın altında az sayıda fiziksel tuş bulunurken klima kontrol tuşları burada konumlanmış. Orta konsola doğru inerken cep telefonu koyabileceğimiz bir alanla 2 adet USB bağlantı noktası ve 12 volt soket girişi bizi karşılıyor. Şık vites koluysa tek başına varlığını koruyor. İki katlı bir tasarıma sahip olan orta konsolda vitesin altında da saklama alanları mevcut. Buna ek olarak elektronik el freni ve bardaklıklar da alçakta bir tasarımla yerleştirilmiş. Genel itibariyle bakıldığında yeni ASX'in kabin tasarımı hakkında siz ne düşünüyorsunuz? B-SUV olduğunu hiç aklımızdan çıkartmadan yeni ASX'in arka koltuklarına geçtiğimizde ise ideal baş ve diz mesafesi bizi karşılıyor. Yanal ve baldır desteklerinden yoksun olup üzerlerinde ISOFIX çocuk koltuğu bağlantıları olan bu koltuklar şehir içi seyahatlerinde sizi memnun edecek. Arka yolcular için sunulan konfor özellikleri arasında orta konsol üzerindeki havalandırma çıkışları, 2 adet USB bağlantı noktası ve 12 volt soket girişi yer alıyor. Buna ek olarak ülkelere ve bölgelere göre cam tavana da yeni ASX'e sahip olabilirsiniz. Yeni Mitsubishi ASX'in bagajında ise koltuklar normal konumundayken 422 litreye kadar hacim sunuluyor. Yeni ASX'in az fakat öz olup hayat kolaylaştıran güvenlik ve sürücü yardımcı özelliklerine bir göz atalım. Yeni Mitsubishi ASX'te Allianz bünyesinde geliştirilip modellerde kullanılan aktif ve pasif güvenlik özellikleri bulunuyor. Bu güvenlik özelliklerine Mi Pilot adını veren Mitsubishi, yeni ASX üzerinde şerit takibi yapıp siz şerit dışına çıktığınızda sizi uyaran şerit takip asistanı, aracın hızını trafiğin hızına göre ayarlayıp önünüzdeki araç fren yaptığında size de fren yaptıran adaptif hız sabitleyici, şerit takip asistanına ek olarak aracın sadece şerit dışına çıktığında uyarı vermesine gerek kalmadan aynı zamanda şeride sokan adaptif şerit takip sistemi, konumuyla bizden eksi alan geri görüş kamerası, daha birçok pasif güvenlik özelliğine yeni Mitsubishi ASX'e sahip olabilirsiniz. Buna ek olarak yeni ASX'te önlerde bağımsız MacPherson süspansiyon sistemi kullanılırken arkalarda yarı bağımlı torsiyon kullanılıyor. Yeni ASX'i Capture'dan ayırıp benim de gönlümü kazanabileceği tek detay olan motor seçenekleri bakalım sizi ikna edebilecek mi? Yeni Mitsubishi ASX'te şarj edilebilir plug-in hibrit ve tamamen hibrit de olmak üzere çeşitli varyasyonlarda 5 motor seçeneği sunuluyor. Bu motorların ilk sırasında en gözde modellerinden olacak
1.6 litre içten yanmalı ve 10.5 kWh elektrikli motorun birleşiminden oluşan plug-in hibrit motor yer alıyor. Toplamda 160 beygir güç, 205 Nm tork üreten bu motorla 50 km tamamen elektrikli menzile de sahip olacaksınız. Yakıt tüketimi ise 2 litrenin altında. İkinci sırada ise aynı motorun atmosferik beslemeli 1.3 kWh'lik bataryalı modeli yer alıyor. Bu motorun ise toplam gücü 141 beygir olup 205 Nm olarak belirlenmiş. Sonraki motor 1.3 litre mild hibrit motor oldu. Toplamda 156 beygir güç, 270 Nm tork üreten bu motor yüksek tork değeriyle göz dolduruyor. Ve yalnızca 7 ileri çift kavramayla yönetiliyor. Aynı motorun 6 ileri manuel vitesli versiyonunda ise 138 beygir güç, 260 Nm tork elde edeceksiniz. Son sıradaki motor seçeneği ise 3 silindirli 1 litre hacminde 6 ileri manuel vitesle yönetilen model oldu. Toplamda 90 beygir güç, 160 Nm tork üreten bu motor, şehir içinde fazla güç istemeyenlerin tercihi olacaktır. Tamamı az yakan bu motorlarda Renault imzası mevcut. Yeni Mitsubishi ASX, Captur'un 29.900 euroluk fiyatına nazaran 23.900 euroluk fiyatıyla avantajını ortaya koyuyor. Bu da satış rakamlarına nasıl yansıyacak? Çok satma unvanını Renault'un elinden alabilecek mi? Bunu da ilerleyen zamanlarda göreceğiz. Yeni Mitsubishi ASX'in baştan sona bilmeniz gereken tüm özellikleri bu şekildeydi. Ben yeni ASX'i beğendiğimi söyleyebilirim. Fakat bu durum tamamen fiyatıyla alakalı. Peki siz yeni ASX hakkında ne düşünüyorsunuz? Aklınıza takılan her şeyi ve yeni ASX hakkındaki düşüncelerinizi yorumlar kısmında birlikte tartışabiliriz. Ayrıca sonraki videolardan anında haberdar olabilmek için kanalımıza abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.